Merhaba kıymetli takipçilerim, Sofra TV'ye hoş geldiniz. Dolaba koyduğunuz havuçlar kısa sürede yumuşuyor veya bozuluyorsa bunu yanlış saklıyor olabilirsiniz. Oysa havucu aylarca taze tutmanın aslında çok basit bir yolu var. Ben bugün size hem pratik hem de uzun süre dayanacak şekilde nasıl hazırladığımı göstereceğim. Uygun bir kabın içerisine 2 kilo havucumuzu alalım. Çeşmenin altında yıkayarak üzerindeki toprağı ve kiri tamamen temizleyelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Havuçlarımızı güzelce yıkadıktan sonra şimdi en önemli kısım kabuğunu soyma aşaması. Bunun için bir soyacak aparat kullanıyorum ve çok derine inmeden sadece dış yüzeyini alıyorum. Çünkü amaç havucu temizlemek hem de iç kısmını ziyan etmeden saklamaya hazırlamak. Bu şekilde hazırladığımızda hem daha hijyenik oluyor hem de buzluğa koyarken çok daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Havuçlarımız hazır. Şöyle kenara alalım. Şimdi havuçları 3 farklı şekilde hazırlıyorum. İlk olarak uzunlamasına kesip küçük küpler haline getiriyorum. Bu özellikle yemeklerde bezelye gibi ve yoğurtlu makarnalarda, böreklerde garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Havuçlarımızı yeteri kadar doğradıktan sonra şöyle uygun bir kaba aktaralım. İkinci olarak rendeliyorum. Bu mezelerde çok güzel oluyor. Çorbalarda ve hızlı yemeklerde büyük kolaylık sağlıyor. Havucu benim gibi seviyorsanız ben genelde böyle yaz için önceden hazırlayıp buzluğa kaldırıyorum. Ben aslında her sebzenin kendi mevsiminden tüketilmesinden yanayım ama bu şekilde hazırladığımda işler çok daha kolay oluyor. Buzluğa kaldırdıktan sonra istediğiniz zaman çıkarıp çorbalarda, yemeklerde, mezelerde ya da garnitür olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani hem zaman kazandırıyor hem de elinizin altında her zaman hazır bir malzeme oluyor. Son olarak da aparat yardımıyla yuvarlak şekilde doğruyorum. Bu özellikle sulu yemeklerde, fırın yemeklerinde ve garnitür olarak da kullanmak için çok pratik oluyor. Aslında burada amaç hepsiyle tek tek uğraşmak değil, illeri de kullanacağım yemeklere göre önceden hazırlık yapmak. Böylece hem zamandan kazanıyorum hem de yemek yaparken elim çok daha hızlı oluyor. Şimdi hazırladığım havuçları buzdolabı poşetlerine paylaştırıyorum. Bunu yaparken genelde evdeki kişi sayısına göre ve kullanım şeklime göre porsiyonluyorum. Kaşık yardımıyla her poşete eşit şekilde dağıtıyorum ki hem kullanım kolay olsun hem de ihtiyaç kadarını tek seferde çıkarabileyim.
Bu şekilde hazırladığınızda yemek yaparken sadece bir poşet çıkarıp direkt kullanabiliyorsunuz. Hem zaman kazandırıyor hem de fazlalıkla uğraşmıyorsunuz. Hemen şuna da değinmek istiyorum. Çözülen havuçları tekrar dondurmayın. Bu yüzden ben her poşeti tek kullanımlık hazırlıyorum. Bir kere çözdürdüğümüz havucu tekrar buzluğa koyarsak hem lezzetini hem de dokusunu bozar. Buna dikkat edelim lütfen. Pipet yardımıyla buzdolabı poşetlerimizin içindeki havayı tamamen alalım. Çünkü ne kadar az hava alırsa havuç o kadar uzun süre tazeliğini korur. Ardından poşeti sıkıca düğümlüyorum ve fazla kısmını makasla alarak daha düzenli bir hale getiriyorum. Bu şekilde hazırladığımızda hem yer tasarrufu sağlıyor hem de buzlukta çok fazla uzun süre dayanıklı kalıyor. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Buzlukta çıkan rendelenmiş havuç salatada kullanılabilir ama taze havuç gibi çıtır bir sonuç beklememek gerekiyor. Biraz yumuşa ve sulanma olabilir. O yüzden ben genelde bunu salatadan ziyade yoğurtlu mezelerde ve yemeklerde kullanıyorum. Bu şekilde çok daha iyi sonuç veriyor. Şimdi hazırladığım bu poşetleri ikinci bir buzdolabı poşetine alıyorum. Bunu özellikle yapmamın sebebi hem dışarıdan hava temasını azaltmak hem de buzdolabındaki kokuların içine sinmesini önlemek. Çünkü sebzeleri tek kat poşetle bırakmak bazen tat ve koku değişimine sebep olabiliyor. Ben bu yüzden ekstradan bir koruma katmanı daha ekliyorum. Bu şekilde hazırladığınızda hem hijyenik oluyor hem de daha uzun süre tazeliğini daha iyi koruyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse kanalımda buna benzer çok pratik tariflerim var. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.